muhtemelen ilk yapay zekanın tehdit edeceği branş radyoloji olacak gibi duruyor. Bence en sağlıklı benzetme aslında bilgisayar ne katıyor diye bundan 30 yıl evvel sorsanız onun gibi bir yere gelir. Yapay zekayı günden güne gelişen bir araç olarak mesleğine entegre edebildiğiniz her yerde insanlar bence çok büyük bir kaygı duymadan işine devam edecek. Ama bazı yerler var ki insanın yapabildiğinden de daha iyi yapıyor bu yapay zeka. Ne oldu? Mesela bilgisayarlar geldiğinde eskiden tek tek yaptığınız matematiksel hani şu an Excel'de çok kolaylıkla bir tablo olarak 5 dakikada yaptığınız şeyi yapan insanlar vardı. Onların işleri azaldı. Belki bir kısmı işini kaybetti. Şu an yapay zeka da onu daha ileri bir aşamada gene ama benzer bir şekilde insanlar için kolaylaştırıyor. Dolayısıyla siz onu işinize entegre ederek kullanabiliyorsanız çok büyük bir kaygı duymamak lazım. Belli dallarda tabii ki ama insan gücüyle yapılan işlerin yerini de alacağı kesin. Patologlar da aynı şekilde bir görsel veriye bakarak analiz yapıyorlar. Patoloji de benzer bir şekilde. Biraz daha genişletin. Aslında mesela bir fotoğrafını çekip şu an yüklediğinizde dermatolojinin de tanı koyduğu bir sürü şeyi yapay zeka da tanı koyabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda bir içerik paylaşmıştınız aslında. O da Mayo Clinic'in yaptığı bir araştırmayla ilgiliydi. Evet. Şöyle, Mayo Clinic'te pankreas kanseri tanısı alan hastaların daha evvelki yıllarda çekilmiş olan radyolojik incelemelerine, bunlar tomografi, bakılarak yapılan bir algoritmayla, peki sen bu belli bir eğitim verildikten sonra yapay zekaya bunu daha ne olduğunu söylemedikleri şu hastalara bak denildiğinde yaklaşık klinik tanıdan 16 ay ortalama ama bazı hastalarda 3 yıl evveline kadar pankreasta başlamış olan değişikliklerden bu hasta ileride pankreas kanseri geliştirebilir diye bir sonuca varabildi yapay zeka. Bu bizim bugün için radyologların yapamadığı bir seviyede. Bu açıdan baktığınızda bir mucizevi buluş gibi gözüküyor ama aslında radyologlar da mutlaka, benim işim radyolog o yüzden çok detayını iyi biliyorum, eski incelemeleriniz var mı diye hastaya sorarlar. Bu memede bir rutindir. Pankreasta o kadar rutin değil ama şu an e-nabızın sunduğu bir imkan olarak bir sürü hastada eski incelemelere baktığınızda aslında benzer şeyleri insan gözüyle de yakalayabildiğiniz hastalar oluyor. Bu oranlasanız, kıyaslasanız muhtemelen yapay zekanın gene de önde kalacağı bir hassasiyette yapabildiği bir patern analizi deniyor bunlara. Buralarda tabii ki çok gelecek vaat ediyor yapay zeka. Yani orada yapay zeka insan gözünün ayırt edemediği kadar o hücredeki mikro değişiklikleri de mi gördü? Hücre seviyesinde görmüyor ama pankreas kanseri dediğiniz hastalık pankreasın kanalından başlayarak gelişen bir şey olduğu için aslında ilk yaptığı şeylerden biri, daha kanseri biz göremeden evvel o kanalı tıkadığında pankreasın akamayan kısmında kronik pankreatit benzeri radyolojik bulgulara sebep oluyor. Dolayısıyla siz onu küçük bir alandaysa görüp da ya bu acaba bir artefakt mı, yani bir görsel yanılabildiğiniz kusur mu yoksa gerçek bir bulgu mu ayırt edemediğiniz noktada yapay zeka insandan daha küçük detayları da değerlendirerek evet bu bir artefakt ya da bu bir gerçek bulgu diye ayrı gruba bölebiliyor. Dolayısıyla o noktada yapay zeka insan gözünün göremediği bir veriyi aslında değerlendirip doğru sınıflandırabiliyor. Peki bundan 5-10 yıl sonra, belki 15-20 yıl sonra pankreas kanserinin erken teşhisine olanak sağlayabilecek mi? Yani bir birey olarak sen bundan 3 sene sonra pankreas kanseri olabilirsini gösterebilecek mi? Çok güzel bir soru. Şimdi normalde toplumda bir tarama testi olarak bunu kullanacaksanız bunu göstermesi kolay olmayabilir. Ama risk popülasyonu dediğimiz yeni şeker tanısı almış kilo almayan hastalar, ailevi pankreas kanseri ya da pankreatit hikayesi olan insanlar gibi pankreas kanseri geliştirme riski yüksek olan, normal toplumdan daha yüksek olan alt gruplara baktığınızda orada çok işe yarayabilir. Neden bu ikisini birbirinden ayırıyoruz? Bütün tarama testlerinin bir yalancı pozitiflik dediğimiz riski vardır. Yani bir bireyde pankreas kanseri hiç olmayacağı halde bu test sizde pankreas kanseri gelişebilir kaygısını size aşıladıktan sonra
kalan birkaç yılınızı ne şekilde geçireceğinizi ben hayal dahi edemiyorum. Dolayısıyla genelde mesela tarama testi olarak kullanılan tarama testlerinin bir de validasyon testi denen, ondan daha hassas ama onu da topluma yaygın uyguladığınızda belki çok pahalı olacak ikincil testleri vardır. Muhtemelen burada da öyle bir şey gerekecektir. Şöyle bir risk de ortaya çıkacak. Şimdi kişi belki de o birkaç yılını pankreas kanseri olabilirim diye geçirecek ya da belki hiç ihtiyacı olmadan pankreasının bir kısmını aldırabilecek mi? Yani böyle bir şeye kadar varabilir ama ondan daha büyük risk ya burada bir şey varsa diye yapılacak ileri testlerin topluma getirdiği maliyet ve kazanç oranı çok önemli. Yani siz şu an mesela diyelim radyolojinin bizde kaygı uyandırdığı bir senaryo olduğunda bir hastaya endoskopik ultrason öneriyorsunuz. Endoskopik ultrason yapıyorsunuz, üzerine biyopsi yapıyorsunuz. Bunlarda da bazen sonuç alamadığınız bir yerde sıkışıp kalabilirsiniz. Eğer radyolojik görüntü çok netse o noktada biyopsi negatif dahi olsa siz radyolojiye göre karar veriyorsunuz. Şimdi bu genellendiğinde yapay zekanın burada tümör var dediği yeri biyopsiyle teyit edemediğinizde ben güvende olmak istiyorum, cerrahi yapayım dediğiniz bir grup hasta oluşabilir ama bu tabii yapıldıktan sonra dönüp bakılıp denilecek ki belki de ya burada da hakikaten daha kanser yokmuş, biz boş yere bunun pankreas ameliyatını yapmışız. Bu tabii ameliyatların hepsinin ölüm dahil riskleri de var. Dolayısıyla bunları hesapladığınızda ne olacağını zaman gösterecek. Yani bu tip şeylere bir anda ne çok sevinmek, ne tamam hani çözüm bulundu diye bakmak, ne de ya bundan bir şey çıkmaz diye çok uzak durmak lazım. Bunların kontrollü ileri dönük, prospektif denen çalışmalarda mutlaka valide edilmesi, yani sağlanması gerekiyor. Şöyle bir soru da ortaya çıkıyor. Az önce dedik ya radyologların göremediği noktayı da yapay zeka görebiliyor diye. Doğru. Her hastanede yavaş yavaş bu yapay zekalı sistemlerin yaygınlaşması söz konusu. Bu durumda tıpta gitgide bazı alanlar azalacak mı, mesela radyologlar? Muhtemelen ilk yapay zekanın tehdit edeceği branş radyoloji olacak gibi duruyor. Benim dedim ya, eşim de radyolog. Bu videoyu eşinize izletmeyelim. Yok. Yani o da gayet farkında tabii her şeyin. Şimdi bir iki tane çok enteresan şeyden bahsedeyim. Şimdi normalde bilgisayarlı tomografi ya da MR'ın çektiği veri aslında bir görüntü değil, bir dijital veri. O da 0-1 gibi kodlanmış bir veri. Ve bilgisayarın, yapay zekanın bunu analiz ederken aslında onun görsel kısmına ihtiyacı yok. Dolayısıyla o direkt nümerik veri üzerinden analizini yapıyor. İnsan ona baktığı için o dijital veri bir görüntüye çevriliyor, radyolog ona bakıyor. Dolayısıyla siz aslında yapay zekaya bunu yaptırdığınızda o görüntü oluşturma kısmını yapmanıza gerek yok, monitöre gerek yok. Yani bir sürü yerde ucuzlama getiriyor bir. İki, siz hastaneler bunu yapay zeka birimleri olarak ya da ona benzer bir şekilde ifade ettiniz ama bunun illa bir hastanede olmasına gerek yok ki. Hastanelerin terminal olarak bağlandığı merkezi bir yerden bile yapılıp çok daha ucuza getirilebilir bu tip şeyler. Şu an radyologlar aslında hala yapay zekayı eğitiyor. Bizim rutinimizde bir artık akciğer filmi mesela çekildiğinde yapay zeka desteklidir diye raporda çıkıyor. Tomografide, MR'da da böyle bir şey oluyor. O diyor ki yapay zeka şu kısmına bir bak. Hani ben burada şöyle bir şeyden şüphelendim. Radyologu odaklıyor. Radyolog oraya bakıyor. Şu an hala büyük oranda filmler aslında bir radyologun da onayıyla desteklenmiş olarak çıkıyor. Sadece ham haliyle yapay zekanın dediği olmuyor. Ama mesela ne oluyor? Çeşitli çalışmalar var. Bunların bir kısmı yayınlanmış, bir kısmı yayınlanmamış. Benim hani yapan kişilerin verileri üzerinden bildiğim. X hastalığında radyologun saptadığı diyelim %70 bir grup var. Yapay zekayı buna eklediğinizde %10, %15 daha onun üzerine radyologun kendi başına görmediği ama yapay zeka söyledikten sonra baktığında saptayabildiği ilave patoloji görülebiliyor. Peki sizce radyolojiden sonra başka hangi tıbbi birimler risk altında? Bir şeye bakarak analiz yaptığınız her şey. Bunun içinde aslında mesela belli oranda patologlar da aynı şekilde bir görsel veriye bakarak analiz yapıyorlar. Patoloji de benzer bir şekilde. Biraz daha genişletin. Aslında mesela bir fotoğrafını çekip şu an yüklediğinizde dermatolojinin de
tanı koyduğu bir sürü şeyi yapay zeka da tanı koyabiliyor. Siz nasıl bir şarkıyı dinletip Shazam'da onun ne olduğunu öğreniyorsanız aslında onlar çok benzer algoritmalar. Bir görüntünün de bu neye benziyor dediğinizde biliyorsunuz bitkileri analiz eden, yaprağından çiçeğine, kabuğuna isimleriyle size söyleyen bu şu ağacı, bu şu otu, bu şu çiçeği diyen zaten yapay zeka aslında kullanan algoritmalar var. Bunlar hani görselle değerlendirdiğiniz her şeyde kolaylıkla aslında doktorun yerine yaklaşabiliyor. Hani mutlaka dediğim gibi şu aşamada daha doktorun da denetimi altında olması bence önemli. Ne zaman robotik teknoloji ucuzlar, fiziki olarak yaptığınız işlerde de gördüğünü, tamam ben bu gördüğüm alanı çıkartayım diye bir noktada cerrahinin de yerine geçebilecek bir çizgiye yaklaşacaktır. Ama şu an baktığınızda bir robotun maliyeti o kadar yüksek ki, şu an hani daha aşı kampanyalarını tamamlayamamış ülkeler varken biz bütün ameliyatları robota yaptıracağız demek altından kalkılamayacak bir maliyet getiriyor. Bir, iki, enerji olarak korkunç bir enerji tüketimi var. Yani yapay zeka onu ucuza yapmıyor. Onun getirdiği enerji tüketimi, işte küresel ısınma vesaire bütün bunların hani bir kırılma noktası oluyor. Cost efektivite denen kavram yapay zekayı da bir yerde mutlaka frenleyecektir. Tanı kısmında şu an önü daha açık gibi duruyor.